Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili şu an enerjisinde neler düşünüyor, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili genel olarak neler düşünüyor, bunlara bakalım. Daha sonrasında da kendisini bu ilişkide nasıl görüyor ve siz de bu ilişkinin içerisinde nasıl görüyor, bunlara bakacağız. Öncelikle Munzur kartıyla bu ilişki içerisinde çok ciddi acıların çekildiğini ve fazlaca sabredilmesi gereken süreçlerden geçildiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Taraflardan biri genel olarak üçüncü kişilerin çıkardığı ya da farklı durumlardan kaynaklı da sorunlar yaşanmış olabilir. Ama daha çok böyle e, can acısı yaşanılan, sabredilmesi gereken birçok engelin olduğunu düşünen bir aklımızdaki kişi var bu ilişkiyle ilgili. Daha çok burada yaşanan sıkıntılı durumları biraz böyle e, görmezden gelen bir enerjide aslında kendisi. Yani bu noktada işte evet sorunlar var ama biz alıştık artık. Yani sorunları bile çok da kale almayan bir enerjide geliyor ya da genel olarak ilişkinin içerisinde böyle gösteriyor olabilir kendisine ama sorunlar çıktıkça önemsemiyormuş, onu çok da etkilemiyormuş gibi görünüyor olsa da aslında ciddi şekilde etkilenen bir yapıda. Yani bir taraftan gözetliyor. Sadece çok fazla duygularına hakim olmaya çalışan, duygularını göstermek istemeyen bir enerjide geliyor. Yaşanılan sıkıntılı durumlarla, o sabretme enerjisiyle beraber artık bir şeylerin normal olarak algılanmaya başladığını söylüyor bize. Bu ilişki içerisinde geçmişten kaynaklı birçok sorunun olduğunu, birçok engelin olduğunu, şimdi nostalji ve dağ kartıyla beraber geçmişte bu ilişki uzun bir ilişki ise bu ilişki içerisinde genel olarak yaşanılan sıkıntılı durumların hala devam ettirildiği, geçmişin unutulmadığı ya da eğer biz uzun süreli bir beraberliğimiz yok diyorsanız da geçmişte yaşanılan farklı partnerlerin verdiği acılar, sıkıntılar, yaralar bu ilişkinin içerisinde ciddi şekilde sorun yaratıyor diyebiliriz. Bu şekilde görüyor ve bu ilişkiyle ilgili aslında çok ciddi bir çekim olduğunu düşünüyor. Duyguların çok yüksek olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ancak bu noktada duygularını çok da göstermeyi doğru bulmayan bir enerjide. Yani ne kadar evet biz bu ilişki içerisinde birbirimize çok bağlıyız. İşte tutkusal bir bağ olabilir, farklı bir bağ olabilir ama her ne olursa olsun duygularımızı çok da göstermeyi sevmiyoruz. Çünkü önümüzü göremiyoruz dediği bir durumun içerisinde. Kendisi nasıl, kendisini nasıl görüyor bu ilişki içerisinde dediğimizde Afyon ve Mezar kartı Parsalca'yla beraber. Şimdi buraya baktığımızda aslında aklınızdaki kişi daha çok böyle bağımlılık çalıştıran bir enerjide geliyor. Özellikle yaşanılan sıkıntılı durumlar, bu kişinin bir kişiye ya da bir duruma karşı böyle ciddi şekilde bir bağımlılığının olduğunu söyleyebiliriz. Bitişlerle ilgili sorunu olabilir ve sürekli bazı bitişlere maruz kalmış biri olabilir. Daha çok böyle kurban psikolojisinde olan biri var. Yani evet sorunlar oluyor ama benim yapabileceğim bir şey yok. İşte mesela bağımlılığından kaynaklı olan bu maddesel bir şey de olabilir. Bunun yanı sıra maddesel bir şey olabildiği gibi kişiye, duruma, olaya karşı da bir bağımlılık olabilir. Her neyse bu ya benim yapabileceğim bir şey yok dediği, işte hep benim başıma böyle şeyler geliyor. Yoksa işte ben bunu ister miyim dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz aslında. Şimdi bu noktada daha çok böyle ayrılıklar ve birleşmelerle ilgili bazı sıkıntıları var bu kişinin. Güven problemi yaşıyor olabilir. İlişkilerin devam etmesiyle ilgili korkuları olabilir. Burada daha çok böyle yara almamak ya da terk edilmemek, ayrılmamak, bırakılmamak adına daha çok böyle alanını korumaya çalışan bir enerji olduğunu gösteriyor bize. Şu an enerjisinde bazı bitişler de yaşanmış olabilir ve bu bitişlere rağmen yani aranızda sıkıntılı bir durum var diyelim ki ayrıldınız. Barışmak isteyen aslında bu ayrılığı kabul etmeyen size karşı da bir bağımlılık hisseden bir enerjisi de var. Bu bitişi kabul çok etmiyor çünkü kendini çok sevilmiyor ve soğuk hisseden enerjide ve ciddi bir özlem duygusu içerisinde geliyor. Dengeye gelemiyor çünkü ciddi şekilde kurban psikolojisinde ve hep karşısındaki insanları suçlamayı doğru bulan bir enerjide uyanışını daha gerçekleştirmemiş bir ruh olarak geliyor ve
uyum ve denge kurması gerekiyor. Aslında bunun o da farkında diyebiliriz. Ama bunu birazcık böyle kullanan bir enerjide geliyor. Şimdi sizi nasıl görüyor? Kendisini böyle görüyor, sizi nasıl görüyor? Çiçekler, ve ay kartı ve Nil Nehri. Sizin aslında yeni başlangıçlara kendinizi açtığınızı, yeni başlangıçlar istediğinizi düşünüyor. Ancak ciddi şekilde sizin de korkularınız olduğu, özellikle uzun soluklu ilişkilerle ilgili ve maddi konularla ilgili bazı korkularınızın olduğunu söylüyor olabilir bize. Sizin de daha çok böyle çevredeki insanları, çevrenin etkisi ya da insanların yönlendirmelerine çok açık bir yapınız olduğunu düşünüyorum. Daha çok böyle nasıl söyleyelim, diyelim ki yeni bir başlangıç yapacaksınız ama işte o ne der bu ne der dediğiniz bir yapının içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Yani daha çok kendi kararlarınızı verebilme yetinizin olmadığını düşünüyor. Daha çok çevreye göre hareket ettiğinizi düşünen bir bakış açısı var sizinle ilgili. Bazı şeyleri kabul edemediğinizi, daha çok böyle negatif durumlarda kaldığınızı, çok fazla düşündüğünüzü, belki çok fazla kontrolcü olduğunuzu, bunun sebebinin de aslında korkularınızdan kaynaklı olduğunu düşünüyor. Ciddi şekilde korkularınız olduğunu düşünüyor. Şimdi burada uzun soluklu ilişkilerle ilgili ona karşı bir ön yargınız olduğunu düşünüyor olabilir. Onunla gelecekle ilgili planlar kuramadığınızı ve size bunu sağlayamayacağını düşünüyor olabilir. Ve bu noktada aslında sizin daha çok bu alanda kalmaktansa farklı bir tarafa, farklı bir alana geçme isteğinizin olduğunu düşünüyor. Yani burada birazcık şey enerjisi var. Sanki terk edilme korkusu var ya da hep terk edilmiş, yalnız kalmış, bu kişi de bana bunu yapacak diyerek bu alandan uzaklaşmaya, kurtulmaya çalışan bir enerji de geliyor. Siz de böyle görüyor. İlişkiyle ilgili neler düşünüyor? Geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili. Bunlara bakalım. Şimdi öncelikle ilişkinin başlangıcıyla ilgili ciddi yorucu bir sürecin sonrasında birbirinizin karşısına çıkmış olabilirsiniz. Bir karmalar ödenmiş olabilir, ciddi yaralar alınmış olabilir başka ilişkilerde ve daha sonrasında birbirinizin karşısına çıkmış olabilirsiniz. Bu başlangıç birazcık şey bir başlangıç, sonunu düşünmeden yapılan, biraz belki dürtüsel, bir anda karşınıza çıktığınız birbirinizin ve yani çok da böyle ya ben ilişki istemiyordum ama nereden çıktı bu beraberlik denilen bir durum ortaya çıkarmış olabilir. Daha çok böyle başlangıçları erteleyen, biraz böyle sürüncemede bıraktığı bir durumun içerisinde de kalmış olabilirsiniz ilk etapta. Yani burada daha çok böyle işte tanışmışsınızdır ama o ilişkinin adının konma durumu hani şey gibi değil. Aileler falan manasında söylemiyorum. İşte arkadaşsınızdır, şey sevgili olmak, flörtleşmek vesaire. Bu aşamaya geçmek bile çok zorlayıcı olmuş olabilir. Bu kişiyle mutlu olmak adına, yani bu ilişkiye başlarken mutlu olmak adına başlanmış bir ilişki. Yani her ilişkide de böyle olur ama şey gibi değil yani. Başkalarının açtığı yarıyı sen kapat gibi bir başlangıç olmamış aslında. Ama ciddi şekilde başlangıçlardan korkan bir yapısı olduğu için sürekli ertelendiği, görmezden geldiği bir durum mu yok sayarak başladığı bir durumun içerisinde kalmışsınız. Bunu umarım anlatabildim. Şimdi şu an enerjisinde neler oluyor dediğimizde Tılsım dokuzlusuyla yalnızlığın çok fazla olduğu bir sürecin içerisinde olduğunuzu söylüyor. İki tarafında kendi özgürlüğünü seçtiği ya da seçmek zorunda kaldığı bir süreç ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bağışlanma kartıyla beraber bazı konularda yanlışlar yapılmış olabilir, hatalar yapılmış, yanlış kelimeler, yanlış cümleler söylenmiş olabilir. Burada bir tarafın küstüğü ve arkasına döndüğü, diğer tarafında e, bunu birazcık böyle askıya almaya bıraktığı bir süreç ortaya çıkarmış. Yani tamam yanlış yaptım ama işte beni affet gibi bir durum değil de bir taraf yanlış yapmış, diğer taraf arkasına dönmüş ama yanlış yapan eyleme geçip bir şeyleri düzeltmeye çalışmamış. Şu an bir bekleme ve yalnızlık durumu var diyebilirim. Çünkü bu alanı güvenli görüyor aklınızdaki kişi. Yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde güç, hiçlik ve baskı. Şöyle söyleyebilirim. Bu süreç biraz böyle yalnız geçecek olsa da yakın gelecekte bu yalnızlık durumu ciddi bir rahatsızlık oluşturacak. Ciddi bir baskı oluşturacak. Yani bir tarafı güvenli alan burası, gitme, tamam sakin dur
işte hayatında kimse olmasın derken diğer tarafta mutlu olmak için adımlar atmalısın dediği ve ciddi şekilde kendi kendini manipüle ettiği bir sürecin içerisinde olacak. Açıkçası yakın gelecekte güç savaşı kendi içindeki o aslanla olacak. Yani kendinin karanlık ve aydınlık tarafıyla yüzleştiği, bir taraftan barışma isteğinin ağır bastı, diğer taraftan da bak yapma, işte bir ilişkiye başlarsan sen yine zarar görürsün, buna hiç gerek yok dediği bir durumun içinde savaşacak. Sıkıntılı bir süreç var. Biraz korkak demek geldi. Korkularının yönettiği biri var diyebiliriz. Böyle geliyor. Karşınızda olsaydı size neler söylemek isterdi, buna bakalım. Muhtaçlığı bırakmalısın çünkü ben her zaman seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum dedi. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankılarıyız dedi. Bağlantımız ilahi olarak zamanlanmıştır. Zamanı geldiğinde yanında olacağım. Bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor dedi. İkimiz de aşkımızdan kaçmaya çalıştık ama ruhlarımız bu sihri çok istiyor dedi. Sana geri dönüyorum dedi. Evren ruhlarımızın bir arada olması için savaşıyor. Fark ettiğin işaretler tesadüf değil dedi. Aramızdaki ruhsal bağı hiçbir şey bozamaz. Ne kadar ayrı kalsak da ne olursa olsun her zaman birbirimize bağlıyız dedi. Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak dedi. Git önce kendini bul ki beni bulabilesin. Ben sana geri dönmeden önce kendine odaklanman ve kim olduğuna barışık olman gerekiyor dedi. Birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor dedi. 3 kart daha alalım. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi. Tek istediğim şey sensin dedi. Karşınızda aslında evet bir ilişkinin içerisinde olmak isteyen, mutlu olmak isteyen biri var ama daha çok böyle korkan, o bilinçaltının o güvenli alanından çıkmak istemeyen ve bununla savaşan enerjide olan biri var diyebiliriz. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bu gecenin mesajını alalım. Birer tane de melek kartı alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Birer tane de melek kartı alalım sizin için. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. İlişki sorunlarını şifalandır dedi. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlamada ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Melekler de dedi ki aşkı hak ediyorsun, sevilmeye değersin, bunun farkına var. 2 seçen arkadaşlarım. Önce kendini sev dedi. Kendine olan güvenin cazibeni arttırır. Kolektifte daha çok kendine değer vermeyen kişiler olabilir. İlişkinde bağımlı olmamalısın dedi. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkla neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkla kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir dedi. 3 seçen arkadaşlarım. Güzel. Çok yakında onu bekle dedi. Onu bekle. Aşka dair istediklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetme. İşaretleri takip etme. İnan. Ne istediğine açıkça karar ver ki şimdi sana gelsin dedi. 3 seçen arkadaşlarım, güzel enerjiler sizin için açılıyor. Akmaya başlıyor hayatınıza diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen.
Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.